23 Eylül 1990 İstanbul doğumluyum. Normal her çocuk gibi böyle eğlenceli ve inanılmaz hiperaktif bir hayatım vardı. Bayağı yaramazdım yani küçükken. Çok enerjim vardı ve yani artık insanlardan şikayet gelmeye başlıyordu bir süre sonra. Mahalledeki komşular olsun, ne bileyim okuldaki arkadaşlarım, velileri olsun falan. Ben de bir süre sonra bu enerjimi spora vermeyi düşündüm. Öyle bir karar verdim. Çok erken yaşta basketbol oynamaya başladım, yüzmeye başladım. Yani yapabildiğim ne kadar boş vaktim varsa bütün zamanımı bir alana veriyordum. Yani ilk başta yüzüyordum, sonradan akşamına basketbol kursuna gidiyordum, resim dersine gidiyordum, gitar dersine gidiyordum. Sürekli bir şeyler yapıyordum. O şekilde atlattık o dönemi. Dış görünüş olarak babama benziyorum. Karakter olarak da anneme benziyorum. Küçükken o zaman tam böyle teenage dönemlerimizde Deli Yürek vardı. Benim o dönemime denk gelmişti. Kenan abi oynuyordu, Kenan İmirzalıoğlu. Onu çok beğenerek izliyordum. Öyle bir oradan aldığım gazla böyle bir tavırlara falan giriyorduk. O dönem o vardı en sevdiğim. 2009 yılında televizyon üzerinden Best Model of Turkey yarışmalarının reklamları dönmeye başladı. Ben de öyle gözüm takılmıştı da çok dikkat etmemiştim. Hiç hesapta yoktu böyle oyunculuk yapayım, ne bileyim mankenlik yapayım, basketbol oynuyordum ve güzel bir kariyer başlangıcım vardı o alanda. İyiydim. Transferler oluyordu. Böyle güzel güzel ufak ufak para da kazanıyordum 15-16 yaşındayken. Ama sonra bu Best Model yarışması duyurusu yapıldıktan sonra arkadaşlarım biraz beni girsene oğlum şansını dene falan giriyorlar işte senin neyin eksik gibi böyle şeyler yaptılar. Teşvikte bulundular bana. Ben de yok ya benimle alakam olur. Hiç o kafada değildim yani. Ondan sonra velhasıl bir şekilde karar verdim ve ne gerekiyorsa artık bir tane fotoğrafçı arkadaşım vardı. Fotoğraf istiyorlardı ilk elemelerde. 2000 kişi başvurmuştu. Fotoğraf elemesi olup ilk 100'e düşecekti eleme. Fotoğrafçı arkadaşımı çağırdım işte dedim böyle böyle bir yere gireceğim ben falan yardım eder misin? O da tamam dedi. Ondan sonra fotoğraflarımı çekti benim. Gönderdik biz başvurduk. Derken ilk 100 elemesine kabul edildim ben. Ondan sonra görsel elemeye çağırdılar beni. Gittik işte oradaki jüriyle görüştük falan. Ondan sonra yarışma başladı. Ama benim çok iddiam yoktu. Sadece böyle derece alırım diye düşünüyordum ama birincilik gibi hiç aklımdan geçmiyordu. Birinciliği bırakın, üçüncü, dördüncü bile geçmiyordu yani. Beşinci falan olurum ya da gelecek vadeden olurum, bir şey olurum yaşımdan dolayı diye düşünüyordum. Fakat yani o gece birinci seçildim ve arkasından seçildiğim gece saat 10-11 gibi sonuçlar açıklandı. Birinci seçildim, 12 gibi biz kutlamaya gittik. O gece dizi teklifi geldi bana. Adını Feriha Koydum'un. Yani şu an izlediğiniz işin. Onun teklifi geldi. Çok garipti yani çok hızlı oldu her şey. Kolay adapte olamadım. Çok kısa sürede gelişti. Hiç tahmin etmiyordum. Ya birden bir gecede hayatım değişti yani. Ondan sonra oyunculuğa girdim. Adını Feriha Koydum'la. Böyle başladık. Yani şu an bile heyecanlıyım kamera karşısında ama bu heyecan ya bize bu işi yaptıran da heyecan, bu heyecan yani. Aslında sete giderken de ben kameralar kurulduğunda biraz böyle bir ah falan oluyorum yani. Güzel bir şey. İlk başladığımda zorlanmıştım çok. Ya heyecanımı kontrol edemiyordum o zaman. Şimdi o heyecanımı kontrol etmeyi öğrendim. Zaman geçtikçe, profesyonelleştikçe şu anda gayet rahatım ama ilk başta o arkadaşlarımın, Yusuf'un, Hazal'ın, Vahide ablanın, Ceyda'nın desteği olmasaydı yabancı biriydim. Çünkü tamamen sektöre uzaktım ve ilk defa hayatımda kamera görmüştüm. İlk kez dizi ortamında bulunuyordum. Küçüktüm. Bana çok destek oldular sağ olsunlar. Ya onların sayesinde ısına ısına işe kolay bir şekilde kısa sürede adapte oldum. Emir rolü oynaması keyifli bir roldü.
Çok zengin bir hayattan gelen zengin bir çocuk. Fakat duruşu ve yaşına göre düşünceleri bayağı kendinden olgun. Ya Emir 20 küsur yaşındaydı ve 35 yaşında adam olgunluğunda hareket edebiliyordu. Yani ve Emir bana şunu kattı, bana da bir olgunluk kattı oynadığım karakter. Tabii onun artık bir süre sonra 2 sene oynuyorsun o karakteri ve olaylar karşısında verdiği sakin tepkiyi görüyorsun. Yani güzel bir şey. Ondan da bir şey kaptım. Diğer oynadığım karakterlerden de öyle. Ama Emir'in yeri benim için şöyle ayrı. İlk oynadığım karakter ve o hep yani hayatımın bir köşesinde farklı bir yerde kalacak. İlk beni oradan tanıdı herkes çünkü. Karakter olarak benziyoruz Emir'le. Ben de böyle doğrucuyumdur biraz. Bayağı duygusalımdır, vicdanlıyımdır. Benzediğimiz yönler var. Yoksa var mı? Var çok. Zaten görsel olarak da direkt bakıldığında anlaşılır o fark. Karısını kaybetmiş bir adam oynuyor Emir devamında, Emir'in yolunda ve bütün ailesine, işte tanıdıklarına, arkadaşlarına, herkese duvar örmüş vaziyette, tamamen inzivaya çekilmiş kendi evinde. Bayağı serseri gibi takılan bir çocuk. Ölmekten korkmamaya başlıyor. Bir süre sonra bütün pislikler de var, onların içine giriyor, kavgaya giriyor, karışıyor, hiç alakası olmadığı halde. Yani böyle bayağı hayatı bir ipin üstünde o şekilde devam ediyor. Hazal, ya ilk başta Hazal'ı Aşk-ı Memnu izliyordum ben. Oradan tanıyorum Hazal'ı. Yani daha televizyondan tanıyorum Hazal'ı. Sonra işte dizide Hazal oynayacak falan. Böyle öğrendim bunu. Benim oynayacağım dizide. Çok garip oldum yani. Senin televizyondan izlediğin insanlar bir anda aynı ortamda bulunuyorsun ve iş yapacaksın. Bir maratona çıkıyorsun onlarla uzun soluklu. Yani insanların zaten bütün zamanını ailenden çok birlikte vakit geçiriyorsunuz. Ve karakterlerini, artık yapılarını öğreniyorsun. Hazal da çok tatlı bir insan. Bana çok destek oldu. O da benim ilk partnerim. Onun da yeri her zaman ayrıdır bende. Hala da görüşürüz. Öyle. Çok takdir ediyorum. Kendini Türkiye'ye kanıtlamış bir insan. Çok başarılı işler yapıyor ve daha da başarılı işler yapacağına eminim. Vahide abla, yani Vahide abla, Vahide abla ile çok aşırı sahnemiz olmadı bizim. Son böyle dönemlerde biraz daha ben onların apartmanına taşındığım dönemde yoğunlaştı sahneler ama onun dışında çok böyle Hazal'la olduğu kadar, ne bileyim diğer Yusuf'la olduğu kadar çok denk gelemiyorduk. Sette denk geliyorduk ama karşılıklı çok az sahne, çok fazla sahnemiz yoktu. Ama ya onunla bir dakika geçirmek bile insana bir şey öğretiyor. Bende de bir de şey vardır, böyle sömürürüm bilgilerini insanların. Yani tuttum mu böyle abla onu da anlat, abla böyle nasıl olur, nasıl olur, nasıl yaparız? Fikirlerine, düşüncelerine güvendiğim insanlarda Vahide abla da onlardan biri. En başta gelenlerden. Çok yardımcı oldu. Ceyda da çok enerjisi yüksek. Böyle sete geldi mi böyle bir enerji dolar set. Morali bozuk insan varsa hemen neşelendirir onu. Çok güzel bir enerjisi var. O yönden de çok şanslıydık. Yani yoruluyorduk, şey oluyordu, bazen moralimiz bozuk oluyordu. O inanılmaz profesyoneldir. Hiç böyle moral bozukluğunu çaktırmaz kimseye. Ya insanız, normal. En ufak bir moral bozukluğu anında yüzüne yansır değil mi? Ceyda'da hiç öyle bir şey yok. Çok güzel işini yapar, çok profesyonelce. Herkesi de neşelendirir, herkesi de keyiflendirir. Çok keyifliydi onunla çalışmakta. Var. Yani kaçıncı bölümdeler bilmiyorum ama tüyo vermek gibi olmasın sonra. Sonuna geldiler artık. Ha, bitiriyorlar. Az kaldı, bitiyor. Yani Haziran ayında bitiyor. O Feriha bitiyor, Emir'in yolu başlıyor. Emir'in yolu mu başlıyor? Bu Feriha'nın psikopat bir nişanlısı vardı, Halil. Onun beni, Feriha ile beni kaçırıyordu o. Bir eve, orayı hiç unutmuyorum. Neden unutmuyorsun dersen, sahne olarak, ya duygu olarak anlamında değil. Hani sahnede yaşadığım duyguyla alakalı bir şey değil. O evde biz kışın eksi bilmem kaç derecede, şu karşıda Kavacık Tepesi'nde tam rüzgar alan bir yerde, camları kırık, full, hiç soba yok evde ve bende sadece bir gömlek var. Hazal'da da ince bir şey var üstünde.
Yani 2 gün boyunca çekim yaptık ve donduk yani. Ben bir de bağlı duruyordum, böyle hiç hareket edemiyorum. Beni bağlıyor rol gereği. Ya onu hiç unutamıyorum. Hatta bir araya geldiğimizde de oyuncu arkadaşlarla o günden bahsederiz yani. Ne gündü, ne nalet gündü falan diye böyle. Unutamadığım anılardan bir tanesi o.